Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla gene sizlerle birlikteyim. Aslında bu hafta yazdım, YouTube'da da yazdım gerçi, enteresan gelişmeler oldu. Bu hafta toplamda bu video ile birlikte dördüncü konu olacaktı. 3 tane konu başarısız oldu. Üzerinde çalıştım. Sonlara doğru geldim. Ücretsiz tabii ki eklentilerdi bunlar gene. Ama sonlarda hep bir hata aldım. Ne yaptım? Tekrar başka bir konuya geçtim. Onda çalışmaya başladım derken üçüncü oldu. Onda da hata çıktı falan derken en sonunda dördüncü konumuz iyi bir şekilde çalıştı. Ücretsiz sürümü tabii ki çalıştı. Şimdi o konuyu anlatacağım size. Nedir bu konu tabii ki? Konu özellikle de e-ticaret sayfası olanları ilgilendiren bir konu. Eklenti bu. WooCommerce üzerinden eğer e-ticaret işte ürün falan satıyorsanız ürünlerinizi burada biraz daha çeşitlendireceğiz, farklılaştıracağız. Nasıl olacak tabii ki? Şimdi ürün sayfamızda, normal standart sayfamızda eklenti bir alanlar ekleyerek farklılık yaratacağız. Bu ne olabilir işte? Fiyat olabilir ya da işte özelleştirilebilir şekilde seçenekler sunabiliriz. Bu tip şeyler yapacağız. Ben şimdi demoda farklı bir yol izledim. Nasıl izledim? Bir pizza olarak düşünün. Bunun pizza sayfası işte. Sayfasında pizza siparişi verirken ek seçenekler işte içecekmiş, baharatıymış, oymuş, büyük boy, küçük boy falan olarak gösterdim ama siz bunu yaptığınız ticarete göre, yani sattığınız ürüne göre farklılaştırabilirsiniz. İlla hani ben pizza salonu için yaptım ama siz bunu pizza salonu diye yapacaksınız diye bir şey yok. Sattığınız ürüne göre farklılıklar, yani bir varyasyon gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bunları fiyatlandırabilirsiniz ya da işte müşteriye seçenek olarak gösterebilirsiniz. Yani şu şekilde istiyorum, bu şekilde istiyorum. İşte uzun istiyorum, kısa istiyorum, işte hediye paketi istiyorum falan. Böyle seçenekler sunabilirsiniz ürün sayfasında. Bunlara fiyat da verebilirsiniz ya da vermezsiniz. Otomatik olarak fiyatları eklenecek. İşte ödeme sırasında zaten hepsini gösterecek. Hoşuma gitti. Güzel bir eklenti, kullanılabilir. Peki neden kullanalım? Şunu da söyleyeyim. Ben birkaç maddede işte araştırdım, yazdım. Hatta ChatGPT arkadaşımızla da sordum. Bana güzel bir cevap verdi. Yani seçeneklerin işte avantajları ne olabilir diye. Birincisi evet kişiselleştirme ve esneklik. Burada müşteriye has, yani onun istediği özelliğe has mesela bir seçenekler yapabilirsiniz. İşte yani sembol, arma olur, işte ne bileyim aklıma gelmiyor şu an ama işte isim olabilir mesela. İsim mesela 3D yazıcınız vardır, bir şey vardır ya da yazıyorsunuzdur, çiziyorsunuz. Bu şekilde kişiselleştirme yapma imkanınız var. Yani o seçeneklerde müşteriye sorup. İşte farklı fiyatlandırma seçenekleri, böyle bir şey yapabilirsiniz. Bir standart birim varken o seçeneklerde işte şu kadar alırsa bu fiyat işte üstüne eklenir şeklinde gösterebilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Bunlar artı şeyler. Artı daha fazla satış yapma imkanınız olabilir. Rekabet avantajı mesela diğer e-ticaret sitelerinden farklılaştırmak için müşterilerinize sunduğunuz özel işte seçenekler olabilir. Müşteri sadakati, şöyle bir şey var. Bu şekilde kişiselleştirip alabildiği ürünleri siteyi tercih etme imkanı daha fazla. Olanağı daha fazla bence. Bu da düşünülebilir. Alışveriş deneyimini geliştirme. O da güzel bir şey. Yani ek seçenekler müşterilerin alışveriş deneyimini zenginleştirir ve sitede daha fazla zaman, yani orada kalmayı, işte daha fazla zaman geçirmeyi sağlar. Müşteri iletişimi ve geri bildirim diye bir başlık vermiş bana. Artı ürün farklılaştırma. Bu şekilde başlıklar sundu bana da ChatGPT. Okuduğum zaman da evet mantıklı buldum açıkçası. Güzel bir eklenti. Basit, biraz böyle şey gibi ama kullanmaya başladığınızda öğreniyorsunuz. Kolay gelecek zaten. Size de kolay gelecek. Şimdi şunu sorabilirsiniz. WooCommerce'in içinde mesela varyasyon şeklinde mesela bir seçenek var. Burada işte renk ya da işte kilogram ya da işte gramaj olarak falan da varyasyonla, yani renkleri falan seçebiliyorsunuz ama burada işte sizin sattığınız ya da sizin yaptığınız ticarette sitenizdeki ürüne göre bu kullanacağınız eklentiyi özelleştirebilirsiniz. Güzel yanı o. Yani sırf renk ya da şeyde değil. Renk olarak düşünmeyin ya da gramaj olarak düşünmeyin. İşte dedim ya, kişiselleştirme imkanınız var. Müşteri bunu yapacak, yani yapabilecek. Güzel bir şey. Eklentimize geçeceğiz. Şimdi demoya da bakacağız. Geliştiricinin sayfasına da bir gidelim bakalım hem. Orada da neler var neler yok. İşte fiyatına da bakarız. WordPress sayfasına da bakalım. Benim işte demo olarak yaptığım bir sayfa var. Oraya da bakacağız. Ondan sonra da bir kurulum yaparız. Hadi bakalım onlara geçelim. Geliştiricinin WordPress sayfası arkadaşlar. İşte burada İngilizcesi Product at Fields for WooCommerce demiş. Hemen Türkçesine geçelim. Bunları açıklama kısmına zaten koyuyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Türkçesine çevirdik. WooCommerce için ürün eklentileri ve alanları.
Türkçesi de öyleymiş. İşte bunlar Türkçe olarak işte burada anlatıyor zaten. Ücretsiz sürümünde yani işimizi görür mü? Evet, görür. Tabii ücretli sürümünde bir sürü şey var ama ücretsiz sürümünde de yine güzel şeyler var. Sayfada işte hatta videoları falan da var. Anlatıyor. İşte benim yani yaptığım videoyu da seyredin arkadaşlar. Geliştiricinin hazırlamış olduğu videoları da seyredin ki böyle pekiştirirsiniz bilginizi. Ve fiyatına dönelim. Fiyatına bakalım. Bu da ofisiyel yani resmi sitesi. Eklentinin geliştiricinin burada zaten hemen karşılaştırma yapmış ücretsiz ve ücretli sürümde neler var neler yok diye. İşte markları falan var. Fiyatına bakalım. Fiyatı da gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın yani. $100'dan başlıyor. Şu an indirimde o $100'dan $400'a kadar da gidiyor yani. İşte ama artı özellikler bilmem ne falan var. Yani videoyu seyredin. Hoşunuza gider gitmez. Bakarsınız ihtiyacınız olan bir şeydir belki de almak istersiniz ama bilginiz olsun diye gösteriyorum. Yani başka bir şey değil. Öyle sponsor falan anlaşmam da yok benim yani. Yalnızca bilgi olsun diye gösteriyorum. Şimdi geldik benim yapmış olduğum demoya arkadaşlar. Böyle bir pizza. Farzı misal bir pizza salonunuz var. Pizza salonunda pizza satıyorsunuz tabii ki. Böyle bir pizza var. Bir pizza siparişi verilecek sayfadan. Hatta şeye de baktım ben. Güzel yani cep telefonunda da arkadaşlar bakın bayağı güzel de duruyor. Yani şey değil, yamuk bir şey değil. Tavsiye ediyorum o yüzden de yani. Kullanışlı bir şey. Şimdi bir pizzamız var. Pizzamızın fiyatı 160 lira. 160 dolar diyecektim. 160 lira. İşte pizzanın boyutu, ekstraları var, içeceği var. İşte bunları ben örnek olarak yaptım tabii bazı şeyleri. Hediye paketi olsun bilmem ne falan. Şimdi 160 lira standart fiyatı var bakın. Orada mesela ben işte X-Large boy alacağım 70 lira fazla daha vereceğim bakın. 230 liraya geldi. Artı işte ekstra peynir de olsun, o da olsun, bu da olsun. 5 dedik 10 lira da öyle geldi. Bakın burada da yazıyor. Güzel yanı böyle detaylı olarak da bilgilendiriyor zaten. 160 lira. Yan taraflarda da bakın şöyle mesela bir info gibi düşünün. Bilgi yazabiliyorsunuz. Böyle bir ayran seçtim. Ondan sonra evet hediye paketi de olsun dedim. Ondan sonra ödeme yöntemleri bakın burada şartlı bir seçenek yaptım. Hayır dediğinizde hiçbir şey değişmiyor ama evet'i seçtiğinizde bakın direkt olarak tetikliyor ve bu kısmı açıyor. Yani bunlar örnek olarak yapıyorum tabii ki. Siz kendi şeyinize göre, sayfanıza göre, yaptığınız ticarete göre yapabilirsiniz. Yani değiştirebilirsiniz. Evet dediğinizde mesela buradan bir seçenek yapabiliyorsunuz ya da hayır diyorsunuz bırakın. Şimdi bütün şartları oluşturduk. Bizim pizzamız ne oldu? 160 liradan 250 liraya geldi. 70 lira işte pizza boyutu, ekstraları artı hediye kartonu falan dedik. Bakın şimdi normalde çarpı 2 yaptığım zaman toplam 250 lira. Çarpı 2 tane istediğim zaman 490 lira. Neden 500 lira değil? Hediye kartonunu çünkü bir kereye mahsus alacak. Böyle bir seçeneği de var. Güzel bir şey. Sabitlemiyor. Ya bu sabitliyor ama bunlar sabitlenmiyor. Fiyat miktar ne kadar artarsa ona göre de bunların fiyatı da artacak sonuçta. Güzel bir şey. Böyle bir şey yaptım. Yani bunu sepete ekle dediğinizde bakın direkt olarak sepet sayfasında da detaylarını gösterecek şimdi. Yani açılırsa. Çok fazla bir şey istemedik gerçi. Ne oldu? Böyle ara sırada tabii ki bizim sistem yani ilk sampımızda bir sıkıntılar oluyor. Evet eklendi. Sepeti görüntüle diyelim. Bu şekilde bakın pizza boyutu, işte ekstra seçenek bilmem ne falan hediye kartonu şudur bunlar. Bunları bu şekilde görebiliyorsunuz. Ödeme sayfasına gidiyorum. Burada da bakın ödeme sayfasında da bu şekilde size gösteriyor. Yani evet güzel. Buradan da onayladığınız zaman da zaten sipariş e-postası gidiyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen uyarımızı yapalım. Ondan sonra da eklentiyi bizim eski vpalemi.com'da faaliyetteydi. Şimdi onu sildik. Onu kaldırdım tabii ki. Şu an internette değil ama lokalde hala çalışıyor o. vpalemi.com'da deneyeceğim onu. Hatta bunu da buradan da söyleyeyim. Arkadaşlar geçen gene bir arkadaşımız yazdı. Instagram'dan mı yazmıştı herhalde? Instagram'dandı. Oradan bir soru sormuştu. Şimdi bu 2022-23'te işte arkadaşlar e-ticarete yeni başlayanlar için bir kılavuz falan hazırlamıştık. Onun artık her sene olarak düzenli olarak 2024'te de sıfırdan başlayacağım. Yeni bir e-ticaret sayfası oluşturacağız. Yani e-ticaret sayfasında olması gereken eklentiler neler olabilir? İşte bir temanın özelliklerini falan hepsini onları göstereceğim arkadaşlar. Gene bir oynatma listesi şeklinde olacak YouTube kanalımızda 2024 olarak ama.
2023'ü 2023 olarak ayıracağız. Bir önceki yaptığımızı. Ondan sonra da 2024 için yapacağım. Senede bir kere bunu tekrarlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Sıfır, çünkü eklentiler, temalar güncelleniyor, o oluyor, bu oluyor falan derken işte hem güncellemiş oluruz, bilgilerimizi tazelemiş oluruz. Yeni başlayanlara da bir kılavuz olur gene diyorum. Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da işlemlere geçelim. Eklentiyi kuracağımız sayfa arkadaşlar. Daha önce tabii ki kurduğumuz bir sayfaydı bu. Kanalımıza abone olanlar zaten biliyorlardır, takip edenler biliyorlardır. Bizim vpalemi.com sayfamızdaki e-ticaret sayfamızdı, bu sitemizdi. Çoğu e-ticaret eklentilerini burada denedik zaten. WooCommerce olsun ya da e-ticareti, diğer farklı eklentileri burada denedik. Bu site üzerinde denemiştik zaten. Şimdi lokal üzerinde çalışıyorum tabii ki. Aynı site. Lokale taşıdım, lokalde çalışıyorum. Hatta bu yedekleme falan, backup'la ilgili videom var arkadaşlar. Nasıl taşınıyor site, nasıl taşınır, nasıl kopyalanır falan hesabı. Onları anlattığım bir video var. Karta koyacağım, oradan seyredebilirsiniz. Şimdi bu site üzerinde işte bakın zaten ürünlerimiz falan var da öyle sıfırdan tekrar ürün falan eklemeyeceğim. Buradan halihazırda olan ürünlerde böyle seçenekler falan eklemeye çalışacağız. Hatta bir telefon kısmında falan da yapabiliriz icabında, neyse. Aksesuar kısmı falan vardı. Orada yapabiliriz. Burada da yapacağız. Kontrol paneline bir gelelim. Sitemizin kontrol paneli, tabii bir sürü şey var. Eklentiler falan da var. Çoğunu da zaten etkisizleştirdim falan. Çünkü bayağı da ağırlaştırıyor icabında. Onları da şey yaptık. Ne yapıyoruz? Eklentimizi kuralım. Eklentimizin şu ismini bir alalım. Kopyalayalım şöyle. Kopyaladık. Geldik. Eklentiler alanına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentimizi yazacağız. Yapıştırdık. Şimdi bulsun. Bu arada arkadaşlar, destekleriniz için teşekkür ederim. Instagram'dan oldukça fazla mesaj geliyor. Sizden ricam arkadaşlar, eğer Instagram'dan zaten yazıyorsanız, fırsatınız olursa da YouTube'da yazmanız arkadaşlar. YouTube'da da yazarsanız, çünkü yorumlarda falan bu daha fazla arkadaşımıza ulaşmamızı sağlıyor. Beğeni olarak ya da yorum olarak, öyle diyeyim. Bir yorum, bir beğeni olarak düşünün çünkü. Orada da bir hareketlilik olduğu için YouTube algoritması bizi daha fazla öneriyor. O yüzden sizden ricam, yani Gmail'den, şimdi e-postalarımla da geliyor, sorularınız geliyor. Lütfen hani yapabiliyorsanız da YouTube'dan yazarsanız daha iyi olur. Rica ediyorum tabii ki, eğer öyle imkanınız varsa. Şimdi eklentimizi yazdık. Nerede eklentimiz? Burada. Hemen kuralım ve etkinleştirelim. Yani baktığınız zaman bayağı şu anki sürümümüzle uyumlu zaten. Bir ay önce de son güncellemesi yapmış. 20.000 etkin kurulumu var. 20.000 üstünde. Ya gayet de güzel bir oylama almış zaten. Kurulumuna geçelim, sonra da etkinleştirelim. Eklenti kuruldu, etkinleştirdik. Şimdi nerede peki eklenti? WooCommerce'in içine geliyor arkadaşlar. Bakın WooCommerce sekmesinde burada PPOM alanlar demiş. Buraya geliyor zaten. Şöyle bakın, üstüne bastığınızda, sekmeye ismine bastığınızda şöyle bir sayfa karşılayacak bizi. Bak, böyle bir sayfa karşılıyor. İşte ayarları var. Ücretli eklentileri, uzantıları var. Bu eklentinin uzantıları var tabii ki. Onları da ücretli alabiliyorsunuz falan işte. Ücretli tabii ki. Ayarlarda mesela buradan ayarlara giriyorsunuz. Dediğim gibi ücretsiz sürümünü test ediyoruz arkadaşlar. Burada çok fazla böyle büyük ağım şahım bir ayarı yok zaten arkadaşlar. Tek sayfa yani, şöyle bakın. Böyle bir sayfa, yani başka bir şey yok. Önemli olan sizin burada yapacağınız işlem. Tamam, burada birkaç ayarımız olacak zaten. Şunları değiştireceğiz. Türkçeleştireceğiz icabına. Ama burada zaten yani yeni alanlar açacağız. Oralara gruplar oluşturacağız. İşte alanlar ekleyeceğiz, bilmem ne falan işte. Şimdi ben bu eklentinin tabii ki Türkçe dil dosyasını hazırladım. Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim. Türkçeleşmiş haliyle çalışmak daha güzel oluyor. Daha anlaşılır oluyor en azından. Çoğu kısmı, hemen çoğu kısmı Türkçeleşiyor arkadaşlar. Tabii İngilizce kalan kısımlar da var. Onlara da yapacak bir şey yok. Şuraya bakın, sol tarafta translate'imiz var. Hazır duruyor. Eğer ihtiyaç duyarsak da direkt translate'ten çevirip bakarız, ne olduğunu, ne ettiğini anlarız. İşte yani yeteri kadar yabancı dilimiz olmadığı için anlayamıyoruz arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Çeviriyle ilgili videom var arkadaşlar kanalda. Seyretmenizi tavsiye ederim.
Çünkü bununla ilgili de çok soru geliyor. Onu da söyleyeyim size. Tavsiye ederim, seyredin. Hemen ben bunları çevirisini yaptıktan sonra da geliyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eklentinin Türkçe dil dosyasını yükledim arkadaşlar. Burada bir hatırlatma yapayım gene. Şimdi eklenti kurulduğu zaman Türkçe dil dosyası geliyor ama tabii ki eksik. Yani bayağı bir kısmı eksik. Ben onları biraz tamamlıyorum. Ondan sonra işte yükledim zaten. Geliştirici kısmına yüklemeniz gerekiyor ama hatırlatma yapıyorum gene arkadaşlar. Bakın burada da zaten yazıyor. Ekranda da göreceksiniz. WordPress güncellendiğinde bu dosyadaki değişim üzerine yazılabilir veya silinebilir. Yani eklenti de güncellendiğinde icabında. O yüzden de dil dosyalarını lütfen yedekleyin. En kötü ihtimalle ben gerçi gene forum sayfamızda paylaşıyorum bu dil dosyalarını. Çalıştığımız eklentilerin, hatta bu hafta 3 tane denemesiz olan, başarısız olan, yani denemesi çalışmamızın dil dosyaları da, eklentilerin dil dosyalarını da yükledim. Sonuçta onların videosunu çekmedim ama yapılmış bir çalışma var. En azından belki kullanmak isteyen olabilir ya da ücretli sürümünü almıştır, kullanıyordur hali hazırda icabında. Onlardan faydalanabilir. Forum sayfamızda biliyorsunuz maxentmet.com sayfamızda forumdan alabilirsiniz. Dil dosyalarını alabilirsiniz arkadaşlar. O başarısız olanlarınki de bu eklentinin dil dosyasını da arkadaşlar. Şimdi bunu hallettik. Bunu bitirdik. Şimdi geldik, eklentimiz neredeydi? WooCommerce. Evet, WooCommerce'a geldik. PPOM alanları demiş. Bir girelim. Bir taraftan da şimdi şöyle bir, hatta nerede bizim telefon kısmına. Telefonla bir aksesuar kısmı vardı. Telefon aksesuarları. Onda bir özelleştirmeler falan yaparız icabında ya. Yani şunlarda mesela. Mesela yani şöyle bir tane ürün. Dediğim gibi bakın, bunun temayla falan alakası yok. Herhangi bir şeyde temaya falan takılmayın. İşte yani sayfaya falan, yaptığı işleme bakın arkadaşlar. Yani neler yapabiliyor. Normalde bu bakın bir ürün sayfası. Yalnızca işte basit, hani şey değil, başka bir şey yok. Bunları falan biz, çoğu şeyi biz kendimiz ekledik gerçi de. Baktığınız zaman buralarda herhangi bir şey yok. Yalnızca işte bir tane ne var? Telefon kılıfı 450 lira sepet ekle. Es geç git muhabbeti, tepede git muhabbeti işte. O, başka bir şey yok. Şimdi telefonla ilgili bir özelleştirme yapalım. Ne yapalım? Ne yapabiliriz ya da? İlk önce bir genel ayarlara bir bakalım. Şuraya bir bakalım. Burada kullanacağımız alan neresi var? Neler var? Onlara bir bakalım. Tabii bakın bunlar dediğim gibi İngilizce kalmış. Buralar Türkçe, buralar İngilizce. Bunlarda, şuralarda herhangi bir sıkıntı, yani bir ihtiyacımız yok zaten arkadaşlar. Yüklemeyle ilgili bilmem ne falan. Şurayla ilgili evet, bunu seçeceğiz. Bakın bunu da zaten şöyle çevireyim. Bakın eski fiyat hesaplamalarını etkinleştir. Bunu da ben nasıl anladım? Çalıştığım demoda işte o hediye paketinde değişik şekilde gösteriyor. 10 lira eksiye mesela onu vergi KDV'siz fiyatıyla gösteriyor. O yüzden bunu etkinleştirmenizi tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. Yani ben de etkinleştireceğim şimdi. Bunlarda da arkadaşlar bu tabloda, burada gösterdiğimiz işte, hatta neredeydi işte şeyler, seçenekler vardı ya arkadaşlar, onlar işte nasıl gözüküyordu, başlıkları falan, işte hani yazılarda ekstra seçeneklerimiz var ya arkadaşlar. Burada seçtiğiniz zaman işte şöyle bakın, şunları seçeyim şöyle. Şunlar arkadaşlar işte ürün ekstraların toplamı, toplam, o bu falan, bunların işte başlıkları falan. Onları Türkçeleştiririz. Hatta yapalım şu anda. Bu da KDV dahilleri olsun. Bak bunlar İngilizce tabii ki. Buradan dediğim gibi kopyalayın, yapıştırın, çevirin arkadaşlar. Ne anlama geldiğini görürsünüz. Bunu bir kaydedelim. Yani ayarlar kısmı bu. Bu kadar. Bir şey yok yani. Öyle diyeyim size. Geldik tekrar. Bakın WooCommerce'in sekmelerinde zaten görüyorsunuz değil mi? Ayarlar sekmesinde zaten en sonunda da gözüküyor. Şimdi değişiklikler demiş. Tüm eklentiler. Ona bir bakalım. Tüm eklentiler. Uzantıları aslında bu. Tüm uzantıları. Ücretli olan işte bakın. Yani burada yazıyor zaten, Türkçeleştirdiğimiz içinde yazı tipi bilmem ne. Bakın burada hep pro ama zaten. Pro hepsi pro özellikleri yani. Alan adı denetleyicisi bilmem ne falan işte bakın. Bunlar ücretli sürümde, yani pro. Ücretli sürümüne geçtiğinizde bunları alabiliyorsunuz tabii ki. Olan özellikleri. Onun haricinde ne var? Ona bakalım. Değişiklikler demiş. Neymiş? Değişikliklere bakalım. Ücretsiz değişiklik günlüğü bir şey yok şu anda. Herhangi bir şey yapmadık zaten ya ondan. Tamam. Eklentinin dediğim gibi çok böyle bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Telefonumuzla ilgili bir şey yapacağız ama ne yapacağız? Hemen ona bir bakalım. Buradan arkadaşlar bakın, telefon aksesuarları ile ilgili yapacağız dedik. Yeni grup ekle diyorum. Şimdi şöyle bir şey var. İsterseniz ürün bazlı, yani tek üründe bu seçenekleri gösterebilirsiniz. İsterseniz
o kategorideki bütün ürünlere mesela uygulatabilirsiniz. O size kalmış. Artık yani tek tek ürünlerde mesela farklı olabilir ya da kategori bazlı ürününüz yoktur ya da her kategoride aynı özelliklerde olan bir seçenek yoktur. Öyle diyeyim size. O zaman da mesela farklılaştırabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz tüm kategorideki ürünleri seçebilirsiniz. Çünkü WooCommerce'te ürün eklerken gene bir sekmemiz olacak. Orada bir sekmemiz olacak. Onu da göstereceğim zaten şimdi. Oradan da mesela ekleyebiliyorsunuz. Burada yaptığınız alanları orada gösterebilirsiniz. Yani şu alan olsun, bu alan olsun diye. Bu sefer de dediğim gibi yani kategori bazlı değil, ürün bazlı olarak seçebilirsiniz. Şimdi ne diyoruz? Bakın burada hemen zaten yazmış benim eski demo şeylerim var. Telefon aksesuarları diyelim mesela. Telefon ekstraları diyelim. Telefon ekstraları. Tamam. Şimdi bu aslında sonra göstereceğim bir şey ama buradan isterseniz fiyat tablosunu yani orada eklemeleri yaparken fiyata isterseniz gösterebilirsiniz, göstermezsiniz ama sonra yapılacak bir şey. Kategoriler için uygula diyor. Bakın burada mesela dediğim gibi kategori bazlı bütün ürünlere de uygulatabilirsiniz hepsine. Ama biz şu an telefon ekstralarında tek yapacağız. Tek tek yapalım. Alan ekle diyorum. Şimdi başlığımızı bulduk. Şimdi ne yapacağız? Ne ekleyebiliriz? Telefon aksesuarlarında mesela şey olabilir. Ne olabilir? Bakalım. Renk seçenekleri olabilir aslında. Öyle bir şey örnek olarak veriyorum tabii ki. Renk seçeneği verelim bir tane. Şimdi renk seçeneği için bir tane hani seçmesi lazım. Seçmesi için de bunu seçiyorum. Bakın radio input olan kısmı. Renk seçeneği diyorum. Renk seçeneği diyorum. Tamam neyse. Buraya içerik yani bir kısa bir şey yazabilirsiniz. Renk seçeneği mesela renk seçenekleri ya da işte standart diyelim. Renk siyahtır dedim. Standart. Tamam yanlış mı yaptık? Standart renk siyahtır dedik. Ondan sonra bunun şimdi seçeneklerini yapalım arkadaşlar. Seçenek ekleyelim. Şimdi siyah dedik mesela mavi. Mavi fiyatı ekstra işte 10 lira fazla olsun. Örnek. Ondan sonra bunlar zaten bakın pro. Buralarda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Pro özelliklerinde var. Artı işarete bastım. Kopyaladı. Buraya mesela pembe diyorum. Pembe dedim. Buna da 20 lira. Ondan sonra bir renk daha verelim. Buna da kırmızı diyorum. Bu da 30 lira fark olsun. Örnek. Alan ekle diyordum. Bakın böyle bir seçenek geldi şu an. Şöyle bir şey var bakın. Böyle bir şey. Şimdi başka ne ekleyebiliriz? Alan ekle diyelim. Gene alan ekleye gene seçenekli bir şey mi yapalım? Bir tane seçti. Ekstra olarak mesela bir şey yapabiliriz. Sembollü mü? Evet, sembollü diye bir seçenek yapalım icabında. Checkbox yapacağız tabii ki. Sembol ekle. Sembol ekle dedim. Sembol harf ekleyebilirsiniz. Verirsiniz diyorum. Yani hayal gücüm de benim sıfır herhalde ya. Seçenek ekle diyorum arkadaşlar gene. Bu da mesela standart mı olsun? Bunu seçeceğim. Sabit fiyat olsun. Normalde sabit değil ama işte sabit fiyat olsun. Şimdi sembol mesela R harfi olsun. İsteğe bağlı. Kaç para? 10 lira. Yok bunun farklı bir şey. 15 yapıyorum. Artı. Ondan sonra B olsun. 25 lira. Artı Z olsun. Bu da 35 lira dedim. Alana ekle dedim. Şimdi böyle iki tane alan seçtik. Bunlar cepte dursun. Şimdi sayfamızda burada nasıl göstereceğim ben bunları arkadaşlar? Dediğim gibi bakın kategori bazlı yaparsam bütün kategori telefon aksesuarındaki bütün kategorileri uygulatırım. Ama ben öyle yapmayacağım. Bu üründe göstereceğim. Huawei Mate. İşte demiş 10. Kılıf mavi. Bunu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi geldim ürünlere. Ürünler, tüm ürünler. Bakalım şimdi. WooCommerce'de de görmüş olacağız. Nerede olduğunu göreceksiniz şimdi. Huawei Mate 10 kılıf. Evet bakalım. Ürüne giriyoruz. Ürün sayfasına gireceğiz şimdi. Düzenle dedik. Girelim. Şimdi geldik. Bakın sol tarafta arkadaşlar. Burada biliyorsunuz zaten. Şurada bakın bir tane sekme geldi. Bastığınız zaman bakın burada bir şey yok.
telefon ekstraları seçeneği geldi aslında. Buna bastığınız zaman onu aldık. Kaydet diyorum. Kaydetsin bakalım. Kaydetti. Ürüne gidiyorum arkadaşlar. Sayfayı bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi bakın şimdi renk seçeneği geldi. Buradan bir renk seçeneği olacak. Şimdi mavi 450 idi, 10 lira eklendi. Ya da pembe istedik, 470 lira oldu arkadaşlar. Kırmızı 480 lira oldu. Fiyat artıyor. Sembol ekle diyoruz. İsterse ekleyebilir ya da hepsini eklesin. 3 tane sembol eklesin. Bakın 15, 25, 35. Ekstraların toplamı 105 liraya geldi şu an. Bakın gördüğünüz gibi. 105 lira. Ha, bakın bu bizim temanın özelliğinden kaynaklanan bir şey. 15, 25, 35. Seçenek toplamı 105 lira. Ürün fiyatı 450 lira. Doğru mu ya? 30, 50, 60, 65, 70, 80. Yanlış mı oldu? 30, 40, 75 pardon 75, 30 da öyle. Aynen 105 lira oldu. Doğru 105 lira. 450 telefon 555 liraya geldi fiyat. Şimdi dediğim gibi bunu ürününüze göre yani farklılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Değişik değişik bir şeyler ekleyebilirsiniz burada. Seçenek müşteriye hani kişiselleştirme için imkan verirsiniz burada. Bu şekilde mesela ekleyebilirsiniz. Nasıl ekledik? WooCommerce üzerinden ekledik bunu. Şimdi kategori bazlı da şöyle yaparız. Geliyoruz kategorilere. Kategorilere geldik. Burada kategori kısa adını alıyorsunuz. Şunu alacağız. Şu kısmı aldık. Kopyalayalım. Ondan sonra gene WooCommerce'e geliyoruz. Eklentimize geldik. Oluşturduğumuz şablona geliyorum gene seçenek alanına. Şimdi şu kalem işaretlerini düzenle dediğiniz zaman geldi. Şimdi burada şuraya eklediğim zaman telefon aksesuarlar. Kaydettim. Bakalım diğer telefonlarda gösterecek mi ona bakacağız şimdi. Kaydettik. Ya dediğim gibi bu mesela standart bir ürününüz vardır. O ürünün mesela aynı renkten, aynı çeşit özellikleri falan varsa böyle bir şey kategori bazında bütün hepsine yapabilirsiniz. Yani mesela işte hani dediğim gibi o sattığınız ürünle alakalı. Şimdi buna yaptık baktık şeye bakalım telefon aksesuarlarında şuna bakalım. iPhone 13 kılıf demiş bakalım. Evet. Kategori bazlı yaptığım zaman bütün telefon aksesuar üzerindeki kategorilerin hepsine otomatik eklendi. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ya bunların hiçbirini seçmezse bunun şimdi zoraki yaparsanız da zoraki de yapabilirsiniz. İsterseniz seçenek yani seçmesi gerekir diye yaparsınız. Bu sefer sepete ekleyemez zaten. Seçmek zorunda kalır. Bunu mesela 2 yaptığınız zaman bakın yani hiçbir şey seçmedim ben burada. 500 liraydı 1000 lira oldu mesela. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde kategori bazlı da burada nasıl eklendiğini gösteriyorum size. Kategori bazlı da ekleyebilirsiniz. Tamam kalsın o da öyle neyse. Bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Ondan sonra şunu da göstereyim o zaman. Madem öyle buradayız sayfadayız. Burada fiyat tablosunu gösterme. Yalnızca seçeneğin toplamını göster. Her seçeneğin fiyatlarını göster. Şimdi fiyat tablosunu gösterme olarak kaydediyorum. Fiyat tablosunu gösterme. Bakın şimdi. Bu şekilde yalnızca seçenek toplamı bakın şöyle bu. Böyleydi. Şimdi şöyle bir yenileyelim. Şimdi bir daha bir seçelim bakalım. Mavi. Bakın seçtik. Herhangi bir şey değişiyor mu? Yok. Şunlarda. Onlarda yok. Yalnızca sepete eklediğinizde görürsünüz bunu arkadaşlar. Bak şimdi. Bunları da seçtim. Sepete ekle diyorum. Toplam 105 lira yapıyordu değil mi? 105 lira. 505. Sepete gidelim. 500 artı 105 mi? 605 lira mı? 605 lira. Şunu kaldıralım da. Bakın şimdi. 530 lira renk seçeneğiyle 530 sembol eklemeyle bakın. 530 lira sembol eklemeyle 605 liraya geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar bakın ara toplam diyor zaten. Genel toplam değil. Aklınız karışmasın arkadaşlar oradan. Ödeme sayfasına gidiyorum. Burada da göreceksiniz zaten. Şimdi burada da yazıyor bakın renk seçeneği bilmem ne falan diyor. Ödeme sayfamız farklı. Fark ettiniz herhalde. Ödeme sayfamız farklı arkadaşlar. Bunu da Cartflows'la yaptım. Cartflows videom var. Ödeme sayfasını, WooCommerce ödeme sayfasını özelleştirme ile ilgili. Gayet güzel bakın. Şık ödeme sayfası. Onunla ilgili videom var. Karta koyacağım. Seyredersiniz arkadaşlar.
Bakın burada detaylı olarak gösteriyor, zaten anlatıyor. Semboller, işte seçenek, renk seçeneği bilmem ne falan demiş. 530 toplam 605 lira. Bu şekilde ürünümüzü ekleyebiliyoruz. Onu gösterdik. Şimdi başka ne vardı burada göstereceğimiz alanlar? Şimdi bir alan daha, CSS alanı var tabii ki. Tekrar ürünümüze bir gelelim. Dediğim gibi bütün kategorideki ürünlerde gösterebiliyoruz. İsterseniz de renk, yani ürün bazlı gösterebilirsiniz. Artık size kalmış. Şimdi bu şekilde, yani normal CSS kullanmadan gösterebiliyorsunuz. Ama CSS'te de şu başlıkları biraz daha böyle afili yapabiliriz. Nasıl yapacağız onu da? Hemen onu da gösterelim. Şimdi ama eski kodumuzu alacağız. Eski kodumuz. Bu kodu da ben açıklamalar kısmına eklerim arkadaşlar. Kullanmak isteyenler kullanır. Hemen bunu aldım. Şimdi geldim CSS alanına. Style dediği yer. Buraya yapıştırın arkadaşlar. Yapıştırdım. Kaydettim. Kaydetti. Sayfayı bir yenileyelim bakalım. Bakın bu şekilde daha güzel, daha derli topluymuş gibi böyle yani. Güzel gözüküyor. Bu şekilde mesela box, yani kutuların içinde gösterebilirsiniz. Böyle bir şey var. Onu da açıklamalar kısmına eklerim. Şimdi bir alan daha ekleyelim arkadaşlar. Bir alan daha ekleyelim. Mesela ne ekleyelim? Şöyle bir şey var. Seçenek sunabiliriz. Nasıl seçenek sunacağız? Şöyle bir seçenek. Hediye kartonu ile ilgili bir seçenek sunalım mı? Evet. Mesela hediye kartonu ile ilgili bir seçenek sunalım. Şimdi hediye kartonu ile ilgili bir seçenek, bir alan daha ekleyeyim arkadaşlar. Hediye paketi ister misiniz diye. Aslında buraya yazdım ben ama bir dakika, şunu da hatta sileyim ben. Onu da kaldırayım hatta. Bir daha yapalım bunu. Ben kaydediyor zannediyorum ama kaydetmiyormuşuz. Hemen şunu kaldırdım. Tekrar baştan yapacağım. Şimdi alan ekle diyorum. Gene radyo input'u seçtim. Buraya hediye paketi, bir soru soracağım. Sorunun karşılığında cevap, yani fiyat göstereceğim aslında. Eğer istemezse fiyatları göstermeyeceğim arkadaşlar. Onu öyle bir alan yapacağım şimdi. Hediye paketi ister misiniz diye bir sorumuz var. Buraya da bir bilgi olarak da diyeceğim ki hediye paketleri ücretlidir. Ücretlidir dedim. Şimdi buraya herhangi bir şey yapmıyorum. Seçenek ekle diyorum. Çünkü soruyu sordum. Bir seçenek verelim tabii ki, değil mi? Evet istiyorum ya da hayır istemiyorum diye. Evet. Hediye paketi istiyorum. Ondan sonra şu artıya basın. Buraya da hayır diyelim. Hayır. Hediye paketi istemiyorum. Bunu ekledim. Şimdi hediye paketi ister misiniz diye sordum. 2 tane seçeneğimiz var. Evet ya da hayır. Şimdi gene alan ekliyorum. Arkadaşlar orada hediye paketlerinin fiyatlarını göstereceğim. Onu da bir koşula bağlatacağım şimdi. Hediye paketleri diyorum. Paketleri dedim. Bunu da standart sabit fiyat yapacağım arkadaşlar. Seçenek ekliyorum. Kırmızı fiyonk. Fiyonk mu? Fiyonk. Fiyonk. Kırmızı fiyonk diyorum. 10 lira. Ondan sonra fiyonk. Doğru mu yazdık ya? Mor fiyonk dedik. Ondan sonra pembe fiyonk dedik. Bunu da tamam, bunlar da 10 olsun ya, neyse. Ondan sonra bir de mavi diyelim. Mavi fiyonk dedik. Alan ekle diyorum. Şimdi gerçi şey yapacaktık. Hediye paketleri dedik. Tamam. Tekrar pardon, şeyi yapmadım. Koşulları yapacağım. Buradan bir koşul atacağım şimdi arkadaşlar. Evet seçerse hediye paketi ister misiniz? Evet hediye paketi istiyorum derse demin yapmış olduğum, yani şu alanlardaki o seçeneklerdeki kısımları görecek arkadaşlar. Ama ilk önce şunu bir seçeceğim. Yani çalıştır diyeceğim. Şu koşulları çalıştır. Göster. Yani hediye paketi ister misiniz? Evet hediye paketi istiyorum tıkladığında bana şeyleri gösterecek. Hemen bakacağız onu da şimdi. Onu da güncelle diyorum. Sonra da kaydet diyorum. Gelelim ürünümüze şimdi. Kaydetti mi? Kaydediyor. Tabii eklentiler çok arkadaşlar. O yüzden de biraz geç sürüyor. Normal lokalde bu kadar. Lokal olsa bu kadar yavaş olmaz işlemler. Sayfayı bir güncelleyelim. Sayfamızı güncelleyelim. Gel. Hediye paketi ister misiniz?
Hayır dediğimde bakın hiçbir şey değişmiyor. Evet dediğimde hediye paketleri. Yani örnek tabii bunlar. Dediğim gibi siz ne yaparsınız artık, ne yazarsınız bilmem. Kırmızı, mor, bakın bir tanesinden bir tanesini seçecek burada. Şeyi tabii düzeltmedik. Buradan şeyi de açalım. Fiyat tablosunu gösterme dedik ya. Hatta bakalım şimdi. Fiyatları falan hiçbir şey göstermiyor baktığınız zaman. Yalnız da seçeneğin toplamını göster diye seçelim. Öyle bir bakalım. Evet, kaydetti. Şimdi bir yenileyelim. Bu şekilde temadan seçtim ben arkadaşlar. O yüzden böyle çıkıyor. Kusura bakmayın. Şimdi bir tek telefon fiyatı var. Yani 450 lira. Oradan ben kırmızıyı seçtim. 30 geldi. Bunu da seçtim. 15, 15, 10. Bunlar da seçtik. Artı evet dedim. Tamam buradan devam edelim. Evet dedim. Mor dedim. Ama oradan bak oradan yaptığınız zaman olmuyor. Buradan yapacaksınız. Bunu da ben kaldırayım en iyisi. Tamam. Anlaşıldı. Mor dedim. Fiyatlar burada bakın arkadaşlar böyle çıktı. Şunu da ben kapatayım en iyisi. Rahatsız edecek beni bu çünkü. Neyse o özelliği de kapattık. Sepet özelliğini rahatsız etmesin bizi. Şimdi bir daha seçelim kırmızı. Onu da seçtik. Evet hediye paketi de istiyorum dedim. Kırmızı fiyonk olsun dedim. Bakın. Sembol ekledik. Hediye paketi kırmızı bunlar. 525 lira oldu. Yani hayır dediğinizde burada işte yapmak istediğim şey. Burada gösterip göstermeyebilirsiniz. Yani müşteriye bırakabilirsiniz seçeneği. Orada isterse evet derse buradan artık işte seçecek hediye paketini falan işte neyse. Başka bir şey mesela alan kısımlarında arkadaşlar bakın şu silik olanlar zaten Pro diyor bunlar ücretli versiyonda var. Buradan kullanabileceğiniz işte tarihi var, checkbox var. Ondan sonra telefon numarası olarak mesela number input oraya telefon mesela numarası yazdırabilirsiniz icabında. Ya da seçenekli bir şey hatta seçenekli bir şey yapalım. E-posta var. Hide input bu da gizleme bu da şey olması lazım arkadaşlar mesela. Buradan mesela bir şey yazarsınız oraya. Ürünle ilgili mesela yalnızca üye olanlar ya da işte ne bileyim yetki vereceğiniz kişi görebilir. Siteye giriş yapmadan kimse göremez. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Öyle bir özellik var. Mesela bir de şunu seçelim arkadaşlar. Select input mesela seçenekli bir şey yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım kılıfla ilgili? Model diye bir şey uyduralım şimdi. Model seçiniz diyorum. Öyle bir şey yazdık. Gene seçenek ekliyorum buna. Seçenek model işte X. Ya X diyelim ya. X. Ondan sonra kaç para? 10 lira. Artı laş diyorum. Ya sallıyorum arkadaşlar bakmayın siz. 15. O da Z olsun işte. 25. Alan ekledim. Gelelim sayfaya bakalım nasıl gösteriyor. Kaydettik mi? Yok. Kaydetmediğiniz zaman bakın böyle silik gözükür zaten. Kaydettikten sonra bu renge gelecek gene. Bakın. Bu şekilde. Şu an kayıtlı gösteriyor mesela. Hemen bir yenileyelim. Bak model seçiniz. Dedik. 10 lira. L modeli 15. Z modeli 25. Bu şekilde seçenekli bir alan da verebilirsiniz buradan. Dediğim gibi e-ticarette bence kullanılabilecek bir eklenti bu. Sattığınız ürüne bağlı olarak tabii ki baktığınız zaman. Yani bu çoğu pazar yerinde görmüşsünüzdür mesela. Şimdi bir birim işte 10'lu pakettir. 20 paketi mesela buradan seçtirebilirsiniz. Birim olarak birdir ama 20'li paket seçersiniz. Size biraz daha uyguna verir. Daha fazla satış yaptırır size aslında. Siz daha fazla ürün alırsınız. Daha fazla karşı tarafta ciro yapar yani. Öyle düşünün. O yüzden bence etkileyici ve kişiselleştirme olayı bu yüzden önemli. Bence önemli. Yani yapılabilir. Onu da gösterdim. Yani alanlarda dediğim gibi arkadaşlar sizin kendi şeyinize göre ama en çok kullanacağınız alan bu alan olacak zaten. Radyo input olayı bir de checkbox olabilir ya da select olabilir. Diğerlerini çok bilmiyorum kullanır mısınız? Yani kullanılır mı bilmem. Şimdi başka burada göstereceğimiz ne kaldı? Dediğim gibi CSS'te de arkadaşlar bakın renk kodları burada. Mesela şu renk kodu ondan sonra şu renk kodu. Bu renk kodlarıyla burada bunları değiştirebilirsiniz. Şunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyledikten sonra geldik. Bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Bu alanları nasıl ekleriz mesela ürünleri de.
Birincisi WooCommerce üzerinden eklemiştik biliyorsunuz. Ondan sonra ikincisi kategori bazlı eklemiştik. Bir de bakın şöyle bir şey var. Ürünlere ekle diye, bakın ürünleri seçin diyor. Ürünlere ekle dediğinizde bakın bir sayfa açacak bize. Diyor ki bu alan zaten burada ekli. Zaten ekli diyor. Baktığınız zaman. Buradan silebilirsiniz aslında. Basarsanız silersiniz. Şimdi ekle dediği mesela bunlara da diğer kategori, normalde telefon aksesuarlarına ekli ama WooCommerce tekli ürün olarak burada hangi ürünlere ekli olduğunu gösteriyor şu an. Yaptık ya, açtık ya WooCommerce üzerinden. Ama mesela dediğim gibi kategori bazlı yapmadınız. Ürün bazlı yaptıysanız, ürüne göre yaptıysanız, eklediyseniz burada zaten göreceksiniz. Bu ekranda göreceksiniz işte hangilerinde olduğunu. Kategori bazlı göstermiyor. Buradan mesela istediğiniz ürünleri de burada bakın. Bulabilirsiniz, seçebilirsiniz mesela. Şuradan mesela isim lazım bize gerçi ya. iPhone mesela. Bunlarda mesela var normalde. Baktık ya arkadaşlar, şurada üründen baktık mesela. Şundan baktık. Gene bakalım. Yalancı çıkmayalım sonra. Ya bu şekilde de buradan ürünlere ekle kısmından da ekleyebilirsiniz. Yani 3 tane seçeneğiniz var aslında ürün eklemek için. Bak oradan da yani telefon aksesuarları kategorilerinde hepsinde var. Şimdi şeye de bakalım. Hanım bunu da yapalım, ondan sonra da bitiririz zaten. Mavi dedik. R olsun dedik. Evet diyorum. Kırmızı fiyonk olsun diyorum. X modeli olsun. Tamam. X modeli dedim. 545 liraya geldi bana. Öyle mi? Öyle. Sepete ekle dedim. Gidelim sepetimize bakalım. Sepeti görüntüle 545 lira dedik. Hangisiydi? Şuydu. Bu değil. Bunu sildik. Yani model yazıyor burada. Aynen. Geldi işte, hepsi yazıyor zaten. Tamam, 545 lira. Ödeme sayfasına gidiyorum. Şeye bakalım ya. E-postamıza bakalım arkadaşlar. Onu merak ettim. Geldi, tamam. Şöyle bir değiştirelim adresimizi, bilmem neyi, cartçurt. Tamamdır. Geldi. Banka havalesi olsun. Kaldıralım. 545 lira. Tamam. Gönder. Var mı doldurulacak bir şey? Otomatik doldurdu zaten. Ödenecek tutar 545 lira. Dedik. Siparişimizi verdik. Bir de e-posta bakalım arkadaşlar. E-postada nasıl gelecek bize? Şimdi böyle zaten bir ön gösterim vardı zaten. Böyle gösteriyordu arkadaşlar. Siparişiniz onaylandıktan sonra falan yaptıktan sonra ödeme yöntemiyle ilgili bilmem ne falan böyle bir sayfa açılıyor zaten. Buradan görüyorsunuz işte. Tamam. Şimdi e-postamızda da bir bakalım. Şöyle aldık. E-postamızı getirdik. Siparişiniz için teşekkür ederiz bilmem ne falan işte. Bunları arkadaşlar bu WooCommerce'in e-postasını özelleştirmiştik. Bununla ilgili videomuz var kanalda gene. Onu da karta koyacağım. Şey yapabilirsiniz, seyredin arkadaşlar. Özelleştiriyorsunuz. Bakın böyle semboller, memboller, yazılar falan. Biraz daha böyle derli toplu oluyor. Yoksa WooCommerce'in varsayılan e-postalı biraz yani zayıf kalıyor. İşte böyle bilgiler geliyor. Bakın işte ne var? Renk seçeneği, sembolümüz var. Hediye paketi, evet. Ya burada da en azından siparişinizin ne olduğunu görürsünüz. İşte hediye paketleri, model seçmişim bilmem ne, fiyatı işte 545 lira. Şudur bu. Tamam. Çok uzatmayalım. Dedik. Bunu da bitirdik diyelim. Eklentiyi gördük arkadaşlar. Sayfayı da inceledik. Demoyu da yaptık. Hepsini yaptık. E-postamızda da baktık. Kullanılır mı? Evet, kullanılır. Dediğim gibi ChatGPT'ye de sordum. Yani neden kullanalım diye. Bayağı güzel seçenekler sundu bana da. Bence de mantıklı. Böyle farklılaştırma, kişiselleştirme, ürününüze göre bakın bu mesela. Bence çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tavsiye ederim. Denemekte fayda var sonuçta. Baktınız gerçekten memnun kalıyorsunuz. Fiyatlarını gördünüz tabii ki. Bütçenize bağlı. İsterseniz ücretli sürümünü alırsınız. Senelik o fiyatlar yalnız. Dediğim gibi. O yüzden de size kalmış bir şey. Buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sabrettiniz tabii ki. Sabır gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Videoyu faydalı bulduysanız da bir beğeni atarsanız sevinirim. Yorum, dediğim gibi arkadaşlar, bakın Instagram'dan yazıyorsunuz. E-postayla da yazıyorsunuz. Sorular soruyorsunuz. Bu soruların bazıları, çoğu mesela videolarda var. Benim yani kanaldaki videolarda var. Eğer mahsuru yoksa arkadaşlar YouTube'dan yazın ki bunu YouTube algoritması bir beğeni olarak algılasın sonuçta ve daha fazla arkadaşımıza ulaştırsın. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor tabii ki. Çok güzel yazılarınız var, önerileriniz, tavsiyeleriniz var. Güzel temennileriniz var. Çok güzel.
Yani çok teşekkür ederim. Çok motive edici şeyler bunlar. Ama istatistiklere baktığım zaman da kanalımızın yarısından çoğu mesela abone olmayanlar tarafından izlenilmekte. İşin ilginç yanı da bu arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Ücretsiz abone olabilirsiniz ve destek olursunuz. O yüzden söylüyorum. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zilini de açın. Çünkü her videomda dediğim gibi ben artık haftanın belli bir günü değil ama haftada en az bir video yayınlıyorum. Hangi günü artık işte dediğim gibi konunun artık büyüklüğüne küçüklüğüne bağlı kalıyor. O yüzden de genellikle salı günleri oluyor ama gene salı, cumartesi falan böyle değişebiliyor. O yüzden de zili açın. Bu da önemli çünkü bildirimleri alırsınız. Yorumunu da yazarsanız, beğeni de atarsanız artık daha ne diyeyim çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.